Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde yine birlikteyiz. Bu bölümde sizlere şemsiye ile alakalı konunun devamını getireceğim. Bir önceki bölümümüzde şemsiyenin dışına cilt kapağı içerisindeki köşelerden uyarlamıştık. Bu bölümde de 1/6'lık bir şemsiye tasarlayacağız. Konuları çok hızlı değiştirmek istemiyorum. Hem elinizin yatkınlığı daha önceki uyguladığımız motiflere iyicene yerleşsin. Hem zihniniz çok karışmasın. Hem de yavaş yavaş aşama aşama giderken konuyu dağıtmadan yeni bir şeye, yeni bir anlatıma, yeni bir derse geçmek istemiyorum. Bu sebeple de yine şemsiye üzerinden gideceğiz. 1/6'lık şemsiyeyi bu hafta çizeceğiz daire biçiminde. Bir sonraki haftada 1/8'lik ve 1/14, 1/16'lık bir şemsiye çizeceğiz. Bunun tasarımını göstereceğim size. Ondan sonraki haftada, yani 2 hafta sonra birazcık renk çalışmalarına geçeceğiz. Hani zemine rengi nasıl uygularız? Hangi renk neyle karıştığında ne renk olur? Klasik sanatlarda hangi tonlar kullanılır gibi bir çalışma yapacağız kağıt üzerine. Bunun için elinizde bulunması gereken malzemelerden bahsedeyim. Bir paspartu alın çerçeveciden. 803 tonu bizde çok kullanılır. Çaylanmış renk tonu alabilirsiniz. Normal bir beyaz şöhler alıp kendiniz çayla renklendirebilirsiniz. Fırçalarımızdan bahsetmiştim malzeme bölümünde. Winsor Newton 3.0'lı 7 seri bir fırça alabilirsiniz. Bir tane değil, 2 tane alabilirsiniz. Hem tarama için hem kontür için. Bir tane zemin sürmek için 2 numara yine samurkalı bir fırça alabilirsiniz. Bir tane de 3 numara halker yapımı için daha kalınca bir fırça alabilirsiniz. Şimdilik bu kadarı yeterli olabilir. Aslında normalde ben fırçaları kullanırken her bir boya tarzı için ayrı ayrı kullanırım ama şimdilik idman yapmak için, denemeleri yapmak için yeterli olabilir. Bir de lazım olacak olan şey tebeşir tozu ya da yağsız bir pudra. Ondan sonra fırçalarımızı söyledik. Bu kadarı yeterli. Boyalar, tabii ki de boyalar. Ana renkler, Talens, Winsor Newton alabilirsiniz ya da Schminke'den alabilirsiniz. Kobalt mavi, ultramarin, beyaz, siyah, vermilyon kırmızı, tam kırmızı, limon sarısı. Ana renkler olsun. Onun dışında alabileceğiniz, edinebileceğiniz çok renk var ama bu ana renklerle ben bazı karışımlar yapacağım ve diğerlerini nasıl uyarladığımı da size gösteririm. Tercihinize göre zaman içerisinde çoğaltırsınız. Bu hafta ki çizim için 1/6'lık bir şemsiye için sadece eskiz kağıdı, pergel ve bir kurşun kalem yeterli, cetvel. Size ropide ayağından malzeme bilgisi verirken bahsetmiştim. Kullanmadan insan tabii ne olduğunu çok fazla bilmiyor. Kullanmayanlar için söylüyorum. Pergel 2 bacaklı, normalde bir tarafında kurşun kalemi olan bir malzeme. Ropide ayağı da kenarına takılan, istediğimiz şeyi buraya ropidolar için aslında ayarlı. Ben moped diye özel söylememin sebebi, isim olarak vermemin sebebi, bunun ropido ayağını çok seviyorum. Normalde ropido ayakları sadece ropido kalemine göre buraya vidalanacak şekildedir. Mopedinkisi kendisi yandan vidalıdır. O yüzden de içine trilin de koyabilirsiniz. Ropido kalemi de koyabilirsiniz. Normal kalemi de koyabilirsiniz. Elbette ki pergeli kendi ucuyla da kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde göstermek istedim şimdilik size. Şimdi kameramı yaklaştıracağım ve çizimime başlayacağım. Tam net ayarlayalım. Evet. Pergelimin ucunu masaya koyuyorum. Ne kadar büyüklükte bir daire istediğimi ister ölçün, isterseniz de kağıt üzerinde kendiniz belirleyin. Bir ayara getirdim.
bir alan için yapacaksanız onun büyüklüğünü yapacağınız alana göre ayarlarsınız. Şu anda pergelle çizilmiş kusursuz bir daire var burada. 1/6'lık desende katlamanıza gerek olmadan güzel bir bölüm yapabileceğiniz bir teknik şöyledir. Çizdiğim kenara iğnemi batırdım, pergelin iğnesini. Diğer tarafa kurşun kalemle belirginlik koydum. İğnemi tekrar kurşun kalemin kesiştiği yere batırdım. Evet. Birbirlerine eşit ölçüde bölmüş olduk. Şimdi de bu çizdiğimiz yerleri cetvelle birbirine karşı karşıya getiriyoruz. Evet. Şu anda dolduracağım alanım dairenin 1/6'sı. Bu 1/6'lık deseni diğer tarafa katlamak suretiyle geçireceğiz. Dolayısıyla bütün bir desen oluşacak. Helezonuma başlamadan önce dışarısına herhangi bir şey yapacak mısınız, yapmayacak mısınız ona karar verebilirsiniz. Mesela dışarıya bir dendan çizebilirsiniz. Ya da düz de bırakabilirsiniz. Bu dendanları sivriltebilirsiniz de. Ben şimdi düz küçük dendanlar yapayım. Ve bir başlangıç noktası seçeyim. Şu ana kadar öğrendiğimiz helezonlarda ne yapmıştık? Merkezsel hataylı başlangıç, simetri eksenli başlangıç, bulutlu başlangıç. Herhangi birine deneyebilirsiniz. Bu sizin deseniniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Madem bu merkezsel hatayı iskeletini çizdik, böyle başlayalım. Bir sonraki 1/16'lıkları da simetri ekseninden başlarız. Çünkü 1/16'lık çok daha fazla bölüneceği için şu alan çok daha dar kalacak. Herhangi bir helezon yerleştiremeyiz. Çizgisel ayrım kullanmıştık hatırlıyorsunuz en son desenimizde. Burada da kullanalım. Buraya bir hoşluk versin. Biri biraz daha büyük olsun, biri biraz daha küçük olsun. Dolayısıyla helezonlarımın yerini de ona göre ayarlayayım.
S'mi bu sefer bu büyük çizgisel ayrımın içine doğru götürdüm. İstersen buradan da dönebilirim. İstersen buraya da girebilirim. Ki ben buranın içerisinden şuraya gelmeyi tercih edeceğim. Evet. Merkezsel hata ile bir başlangıç yapacağız demiştik. Şu merkezsel hatayı. Buraya biraz daha büyük farklı bir hatayı yapalım. Hani hep küçük desenlerin içerisinde bazen ara ara büyük desen de kullanılabilir ama yerinde ve güzel durabilecek bir yerde kullanabileceğiniz zaman diyoruz ya. Burası onun için uygun bir nokta olabilir. Ben desen çizerken çoğunlukla şarkı söylerim. Hep böyle mırıldanacak gibi oluyorum. Kendimi zor tutuyorum. Buraya bir şey sıkıştıramadım. Şuraya dendanımı çizdikten sonra karar vereyim orayı. Evet. Diğerlerine öyle karar verelim. Çünkü bu bizim kabataslak bir iskelet alanımız. Buraya da her şey olabilir. Çiziklerimiz fazla da gelebilir. Düşünce alanımız burası zaten. Burayı arkasını çevirip çizmek istemiyorum. İskelet olarak kalsın, aşamalarını görün diye. Yan tarafa doğru ilerleyeceğim. Desenimi kaldırıyorum. Şu tarafa katlıyorum çizdiğim yerlerden. Bakın, pergelle bölüp cetvelle çizdiğimizde katladığınız zaman bu parça zaten buraya tam oturuyor. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız deseni geçirirken. Bir çizgisel ayrım kullandım. Çok yüksek oldu. Çizgisel ayrım şekilleri yine dendanlardır ama farklı hareketlilikler uygulayabilirsiniz içinde. Bunları nasıl kullanacağınızı da çok klasik eserlere bakarak oturtabilirsiniz. Bin bir çeşit güzel şekli var bu çizgisel ayrımların. O sebeple gözlemlemek, eski eserleri, camileri, kubbe etrafındaki dendanları, mermerlere işlenmiş detayları, dendanları izleyerek çözümleyebilirsiniz.
olsa yetecek. Gözümü rahatsız eden bir şey var. Bence böyle daha güzel oldu. Altı da biraz daha küçültelim. Evet. Küçük bir gonca ve diğer yaprağın sapın üzerine çıkmış bir yaprakla burada bitti. Buradaki yönlü hatayımdan, goncamdan küçük bir sap daha ayrıldı. Diğer boş duran sapımın üzerine geldi. Merkezi hatayimin yönü devam ediyor. İçeriye büyük bir gonca yapalım demiştik. Buraya gayet de güzel oldu bu. Merkez hatayımı farklı alanlarda da kullanabilirim. Bu benim illaki bir başlangıç noktam değil. O benim güzel bir çiçeğim. Helezonların yerlerini ararken yeni yeni çizeceğiniz için benim çizdiğim kadar belki kolaymış gibi hissetmeyeceksiniz. Çok normal. Arayın güzel oluncaya kadar. Evde silgi kıtlığı var. Kalemin arkasındaki silgiyle uğraşıyorum. Hoş, gerçi desenler inceldikçe kaleminizin ucu da kalın gelmeye başlayacak. 0,3 kaleme geçme ihtiyacı duyacaksınız. Silgiler de aynı şekilde kalem şeklinde olanlardan kullanıyoruz.
Yönlerime hep dikkat ediyorum gördüğünüz gibi. Gidiş yönüme. Buraya bir merkezler koyalım. Çok aynı çiçekler bir araya geldi. Evet. Üzerine bir küçük tepelik koyalım. Ve buraya da bu kullandığım dendanları bir sınır olarak görünce içerisine kullandığım hatayelerin yukarısıyla olan mesafesinde kısmen dengelemeye çalışıyorum. Mesela şurada bir boşluğum var. Buradaki boşluğuma istersen buradan da bir helezon gelebilirim. Ya da farklılık olsun diye şuradaki dalımdan da bir helezon gelebilirim. Gözüme boşluk gördüğüm bir şeyler daha yapabiliriz diye düşündüğüm alanları dolduruyorum şu anda. Bu alanları doldururken hani hatayların birbirine uzaklığı, ortaya döndüğünüz helezonun dallarının birbirine uzaklığı sizin deseninizi güzel gösterecek olan şey. Çizerken çok fark edemeyip birbirine sıkıştırabilirsiniz. Onları ya boşluklar açarak ya da boşluk kalan yerleri doldurmak suretiyle deseni düzeltebilirsiniz. WhatsApp'ta birebir çalıştığımız arkadaşların tabii ki düzeltme şansım oluyor. Tekrar geri gönderiyorum. Onlar da arşivlerini o şekilde doldurmuş oluyorlar. Tahsih edilmiş haliyle. Dış dendanını yaptım. Şimdi burası hatayilendirilmiş hali desenin. Tabii bunda kalmıyoruz. Hep bu şekilde bırakıyorum ama illaki bu deseninizde tekrar tahsih edip düzeltin, yani çiçeklerinizi de şekillendirin. Ben buraya bir daha geçirmek istiyorum bunu. Desenin nasıl katlandığında gitgide güzel görüneceğini. Burada biraz daha düzeltme yapabilirim, oynayabilirim. Normalde siz birbirine geçirmeden önce deseninizin tam net haline karar verin. Hatalarınızın net haline karar verin. Ondan sonra diğer taraflara katlayarak geçirin. O sizin tam bir deseniniz olsun. Vakit darlığı sebebiyle bütün aşamaları da çekip gösterebileyim diye ben ardı arkasına katladım şu an. İskeletini de burada bırakmıyoruz normalde. En temiz halini birbirine geçirerek çoğaltıyoruz.
ben bu deseni de geçirip fotoğraf olarak size atayım. Zaten geçirme aşamalarını çekmeme gerek yok. Sıkıcı olmasın video. En temiz halini katlayarak bütün paftalara geçiriyoruz. Ve ben son halini size yine Instagram'dan paylaşıyorum inşallah. Şimdilik bu bölümde bu kadar kalsın. Bir sonraki bölüme 1/8'lik ve 1/16'lık şemsiyemizle yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Bol çalışın. Mutlaka her gün çalışma sürenizi artırmayı unutmayın. Bu sizin artık olmazsa olmazlarınız arasında girsin. Çizim yapmak, fırça elimize aldıktan sonra da fırçayla uğraşmak olmazsa olmazlarınız arasına girsin. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler. Yani benim için iyi geceler. Gün içerisinde ne zaman seyrediyorsanız hoşçakalın.